Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videoda yeni bir eklentiyi tanıtacağım size. Nedir bu eklenti tabii ki? Benim de merak ettiğim bir eklentiydi. Gene bu sosyal ağ eklentisi aslında. Pepso eklentisi başlı başına bir sosyal ağ eklentisi. Yani aynı şey gibi düşünün bunu. Bir Facebook, Twitter, Instagram gibi bir sosyal medya, sosyal ağ eklentisi. Onu inceleyeceğiz bu videoda. Ben yine lokalde yaptım tabii ki. Demomu falan yaptım, oluşturdum. Bunu şimdi bu videoda bir web sayfamızda gene. İnternette yapacağız bunu. İnternette kuracağız. Eklentileri, widgetlerin bileşenlerini inceleyeceğiz. Ondan sonra da bir test yaparız, bakarız. Benim hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Hemen ne yapalım? Geliştiricinin sayfasına geçelim. Şöyle bir eklentiye biraz bakalım. Ondan sonra da uygulamalara geçeriz diyelim. Eklentinin WordPress'teki sayfası bu şekilde arkadaşlar. Community Pepso, Social Network, Membership, Registration, User Profil falan İngilizcesi. Neyse biz Türkçe'ye geçelim hemen. İngilizcem çok iyi değil. Geçtik. Pepso topluluğu, sosyal ağ, üyelik, kayıt, kullanıcı profilleri. Hatta şunu da anlatacağım ama bakın şöyle ben hatta sayfanın bu ekran görüntülerini falan paylaşmıştım. YouTube kanalımızda arkadaşlar. Topluluk grubunda paylaştım. Zaten çalıştığım bu eklentiler, videoların falan içeriklerini, resimlerini falan ekran görüntülerini paylaşıyorum arkadaşlar. Neyin üzerinde çalıştığıma dair. Bakın böyle bir ana sayfa karşılıyor bizi. Güzel, yani şeyi aratmıyor aslında. Ben biraz böyle kurcaladım. 3 gündür 4 gündür uğraşıyorum bununla. Facebook'u aratmıyor diyebilirim aslında. Tamam, bir Facebook'a karşı rakip olamaz belki diyeceğim ama baktığınız zaman şöyle bir şey var. Eklentinin bedava widget yani bileşenleriyle ancak bu kadar oluyor. Bu bileşenlerle bile bence gayet güzel sonuçlar alınabiliyor. Şimdi böyle bir sayfa öncelikle ne için, belki aklınıza gelir, ne için kuralım ya da ne yapabiliriz? Geniş bir kitle, arkadaş kitleniz varsa böyle bir sayfa kurabilirsiniz bence ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. İkincisi, benim aklıma şey geldi. Aslında şey olarak düşünmeyin. Bunu WordPress üzerinde kuracağız zaten. Bu bir eklenti temasıyla birlikte geliyor tabii ki. Bunu kullanacağız ama ayrıyetten mesela bir halihazırdaki bir sayfanıza da eklenebilir diye düşünüyorum aslında. Yani neden diyeceksiniz? Çünkü WordPress'te o seçeneği sağlayabiliyorsunuz. Yani sırf bunu kullanacağım diye, yani sırf bir sosyal ağ sayfası olacak diye düşünmeyin. Mesela şöyle bir örnek sayfayı düşün mesela. Bakın bir tane örnek sayfa var. Burada mesela, yani bu tabii ki yazılar var ama bir tane bir temayı falan, temanın girişini bu şekilde bir şeyler paylaşabilirsiniz. Burada yazılar paylaşabilirsiniz. İnsanlar bu şekilde burada görebilirler bunları. Eklentiyi sırf bir sosyal ağ olarak değil, sayfanıza eklenebilecek bir sosyal ağ eklentisi olarak gibi de düşünebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi böyle çevreniz falan varsa, geniş bir arkadaş kitleniz vardır. Bir sosyal grubunuz vardır. Neden Facebook'ta, Instagram'da falan, orada burada mesela olsunlar, gelsinler kendi sayfanıza, kendi sosyal ağınızda bulunsunlar tabii ki. Güzel paylaşımlar falan yapılabilirler. Bunun haricinde mesela şey aklıma geldi. Dernek sayfaları arkadaşlar. Mesela dernekler, memleket dernekleri olabilir. Türkiye'nin her yerinde ya da dünyanın her yerinde mesela dağılmışsınızdır. Köylünüzdür, memleketlinizdir. Bunları mesela bir sayfada toplayabilirsiniz böyle bir şekilde. Yani burada mesela yapılan anonslar olsun, etkinlikler, insanlar birbirleriyle tanışırlar. Yani böyle şeyler geldi aklıma. Olmayacak iş değil bence. Olabilir. Neden olmasın? Hemen, neyse çok uzattık gene. Şimdi geçelim geliştiricinin eklenti sayfasına. Ben tabii işaretledim. Önemli bulduğum yerler. Burada da mesela diyor açıklama kısmında sitenizin içine hızlı ve kolay bir şekilde sosyal ağ. Bakın sayfanız, dediğim gibi halihazırda bir WordPress sayfanın, siteniz vardır mesela bir şeyle ilgili. Buraya da eklenti olarak yaptığınız zaman bir sayfa olarak menüde bir yer verirsiniz buraya mesela. Buradan da bağlanabilirler. Yapılabilir. Değişik şeyler geliyor aklıma aslında. Onun haricinde sosyal ağ eklentisi Facebook'a benzer ancak daha iyi üretkenliğe sahiptir diye bir açıklama yapmışlar. Ya o tartışılır, bilmiyorum artık ne diyeyim. Ben de çok fazla Facebook kullanıcısı değilim aslında. Onun haricinde şey var. Ücretsiz paketinde normalde bir bundle, ücretsiz bundle diyor paketle 4 tane 5 tane şey var ama ücretli aldığınız zaman çok fazla eklenti seçenekleri var. Yani değişik şeyler var. Eklentiler var mesela, onu da göreceğiz şimdi. Ücretsizde mesela bakın bir arkadaşlar widget'i var.
eklentisi var. Sohbet var, işte fotoğraflar, ses, video paylaşabiliyorsunuz, fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. İşte aynı sohbet, işte chat dediğimiz olay. Oradan mesela mesajlaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz filan. Artı bir tane de ücretsiz teması geliyor tabii ki. Bunlar ücretsiz. Biz de biliyorsunuz tabii ki ücretsiz ne yapabiliriz onun derdindeyiz. Hemen hızlı geçeceğim çünkü uzun bir video olacak bu. İşte buraları, bu sayfayı zaten paylaşıyorum biliyorsunuz. Videonun yorumlar kısmında değil de açıklamalar kısmında linklerini yazıyorum zaten arkadaşlar. Lütfen girin, okuyun. Faydalı bilgiler var. Buraları okuyun arkadaşlar. İşte sunduğu özellikler neler falan, bunların hepsini anlatıyor. Bayağı şey. Ya benim hoşuma gitti baktığınız zaman. Denenebilir bir sosyal bir şey yapabilirsiniz. Normalde ben eğer Max Handmade biliyorsunuz sayfamda forum sayfası var. Forum sayfamı kurmasaydım bunun gibi bir şey yapabilirdim aslında. O aklıma geldi. Gelmedi değil. Yani böyle bir şey olabilirdi. Bunu kurabilirdim mesela, bir şey olabilirdi. Neyse, ücretli pakete bakın şimdi arkadaşlar. Ücretli pakette yani şu bir sürü şey var. İşte grup, mesela grup özelliği ne yazık ki ücretli pakette. Ücretsiz yok. Yoksa grup paketi de olsaydı güzel olurdu bence. Ona da ekleselermiş ücretsize iyi olurdu. İşte e-posta özeti, bilmem ne, kullanıcı sınırları. İşte hatta ne vardı, ben okuduğumda açıklamalarında 50'ye kadar mesela şey yapabiliyorsunuz, arkadaş listesi oluşturabiliyorsunuz. 50'nin üstünde olmuyor. Ücretsiz de öyle ne yazık ki. İşte başka bir sürü şey var, bakın yani neler var yani, bayağı var yani, var da var. İşte Türkçe dil dosyası yok. Ben ama tabii ki ne yaptım, biraz uzun sürdü. Bayağı, çünkü o bedava ücretsiz dediğimiz kısım eklentilerinin de dil dosyalarını da Türkçeleştirdim arkadaşlar. Yani bayağı bir uzun saatlerimi aldı. Bayağı bir çalıştım. Öyle diyeyim size. İşte kısa yollar, shortcut'ları var. Mesela o da güzel. İşte onun haricinde başka ne var? İşte teması var dedik. Ekran görüntüleri bakın. Tabii burada bu ekran görüntülerinin çoğu şey ücretli eklentilerin olduğu kısımlar bunlar. Böyle daha şeymiş gibi geliyor ama bakın yani burada şöyle profil sayfanıza girdiğiniz zaman bakın şöyle güzel şeyler çıkabiliyor. Bakın böyle profilinizi doldurabiliyorsunuz. Tercihler var. Şey var, bakın online olup olmadığınızı gösteriyor. Mesela şu an çevrim içi üyeler toplam işte kaç tane üye olduğunu, çevrim içi üyeleri görebiliyorsunuz. Buradan mesela işte fotoğraflar, doğum günleri var. İşte arkadaşlarınız var, o var. Hashtag var mesela, hashtagleri kullanabiliyorsunuz. Yani profil kısmı çok iyi. Çok güzel yapmışlar bence. Profil kısmını bayağı detaylı olmuş bu. Paylaşımlarda bulunabiliyorsunuz. Bakın buradan üyelere işte ne kadar, kaç tane üye varsa buradan görebiliyorsunuz. İşte profilim sayfasına girdiğiniz zaman böyle profil bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Kendi yazdığınız, paylaştığınız şeyleri görebiliyorsunuz. Ya Facebook'un böyle değişik bir tarzı. Güzel yapmışlar bence. Denenebilir diye söyleyebilirim bunu. Geliştiricinin sayfası işte bu şekilde. Burada bilgilere ulaşın. İşte dokümasyon, yani belgelere falan ulaşabiliyorsunuz. Bunlar çok faydalı oluyor. Ben de çalışırken sürekli kullanıyorum çünkü eklentiyi tanımamda çok büyük faydası oluyor arkadaşlarımların. Şimdi ne yapacağız? Biz bunu gene VP aleminin bir dosya uzantısı olarak kuracağım ben bunu sosyal olarak. Çünkü bir de şeyi hatırlatayım size. Localhost'ta arkadaşlar, evet ben bunu normalde biliyorsunuz localhost'ta çalışırım sürekli. Ama localhost'ta bazı eklentiler, işte diyeyim size, temalar ve eklentiler localhost'ta çalışmanıza müsaade etmiyor. Bazı eklentiler, yani o eklentiyle birlikte çalışması gereken özellikler localhost'tayken çalışmıyor. İnternette olması gerekiyor icabında. Ya da işte SSL istiyor. O bu filan bir sürü şeyleri var, kıldı tüydü. O yüzden localhost'ta çalıştım ama randıman alamadım. O yüzden ben de mesela şeye kurdum. İnternete kurdum. Bakın şöyle vpalemi.com demo şeklinde buraya kurdum. Gerçi sileceğim ben bunu ama şimdi biz başka bir kısma, yani VP alemi sosyal olarak kuracağım ben. Orada devam edeceğiz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ne yapıyoruz? Uyarımızı yapıyoruz ve artık eklentinin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. WordPress kontrol panelimizdeyiz. Tabii ki sıfırdan kurulum, yani sıfırdan bir WordPress kurduk. Yani hiçbir şey yok şu an gene. Hemen Pepso'yu kuracağız ama Pepso'yu kurduktan, hatta Pepso eklentisini kurmadan önce 2 tane eklentimiz var. Onları kuralım. Onlar hali hazırda bulunsunlar çünkü lazım olacaklar. Pepso'yu kurduktan sonra da lazım olacaklar bize. Onların kurulumuna geçelim arkadaşlar. İlk önce kuracağımız eklenti neydi? Ne kuracağız? Tabii ki klasik widget
Yani şu hemen bakın zaten direkt görürsünüz bu tarafta klasik widgets diye. Bunu bir kuralım. Ondan sonra bir dil işte loco eklentisini kuracağız. Etkinleştirmedim. Şimdi loco'yu da bir kuralım. Loco. Aslında işte evet ne vardı? Klasik vardı. Widget. Loco var. Onun haricinde SMTP yani mail için, e-postalar için onu kurmamız lazım aslında. Onu da kuralım. O da bulunsun. SMTP diyelim. Fluent. Ben Fluent'ı kullanıyorum arkadaşlar. Onu bir kuralım. O da bunlar hazır bulunsunlar. Tamam. Yüklü eklentilere gelelim. Şunları bir etkinleştirelim şimdi. Evet. Tamam. SMTP ayarını da sonra yaparız arkadaşlar. Neyse. Onları kurduk. Şimdi eklentimize hemen Pepso'ya bir geçelim. Pepso ve diyelim. Gördüğünüz gibi 4000 üzerinde bir kurulum olmuş. Yani bayağı bir güzel 194 tane şey gelmiş. Yorumlar gelmiş hatta işte yıldızlamalar falan var. WordPress sürümümüzde uyumlu. Kuralım. Yani Pepso ile ilgili bir sürü şey var. Eklenti var aslında da işte çoğu artık ücretli yani. Biz ücretsiz ne yaparız bakalım. Bunu da etkinleştirelim. Daha sonra yani eklentinin arkadaşlar şöyle diyeyim size. Eklentinin ayarlar kısmı çok böyle uzun. Bayağı yani. Hatta bakın şöyle bir hemen kuruldu zaten geldi. Ayarlar kısmına tıkladığınızda kontrol panelına bakın. Bir sürü şey var. Yani bunları zaten zamanla incelemeniz lazım. Yani şimdi burada bütün ayarları yapamayız yani öyle diyeyim size. Diyorum yani 3-4 gündür ben uğraşıyorum. Bayağı vaktinizi alacak bir eklenti. Öyle kolay bir şey değil. Yani şunları işte oturtmak ne bileyim ya da ne işe yaradığını anlamak bayağı vaktinizi alacak. O yüzden sabır ve artık dediğim gibi zamanla çözeceksiniz. Yani sizin bu sayfayı oturtmanız bir süre alacak açıkçası. Onu diyeyim. Öyle pat diye yani kurdum o geldi falan diye bir şey yok. Bakın yapacağımız işlemler şimdi ana işlemler zaten. Ondan sonra da zaten diğerleri de zamanla inceleyeceğiniz. Mesela yani bir e-posta kısmı var arkadaşlar. Ya ben artık Türkçeleştirene kadar acayip ayar oldum yani. Öyle diyeyim size. Şimdi bunu yükledik. Eklenti yüklendi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 2 dakika hemen ben dil dosyalarını yükleyeyim, Türkçeleştireyim, öyle çalışmaya başlayalım arkadaşlar bence. 2 dakika sürmez. Birazdan görüşeceğiz diyelim. Şimdi eklentinin Türkçe dil dosyasını yükledim arkadaşlar Pepso ama şimdi bundle'da gelen eklentileri daha kurmadığım için onların Türkçeleştirilmesini yapmadım. Yalnızca şu an eklentinin işte ayarla bakın kontrol paneli işte ayarlar bu kısımlar Türkçeleşti. Gördüğünüz gibi. Onu Türkçeleştirdim. Siz de işte bununla ilgili videolarım var kanalda. Arkadaşlar nasıl Türkçe işte yani dil dosyası eklenir ya da işte düzeltilir falan hepsi ile ilgili videom var. Seyredin. Tavsiye ederim. Böyle bakın bunlar Türkçeleşti. Etti şimdi. Geldik. Yapacağımız ilk işlem. Zaten burada da bakın yapıyor, anlatıyor zaten. İşte Pepso'nun hangi sürümünü kullanıyoruz. Ondan sonra ne yapmamız gereken işte bakın burada anlatıyor. İşte bundle paketi bilmem ne filanlar. Burada bakın Pepso ücretsiz paket diyor zaten. Pepso installer demiş. Bakalım neymiş? Basalım. Geldik. Kontrol ediliyor diyor. Lisans bir ücretsiz sürümünü kullanmamız için bir lisans anahtarı oluşturacak tabii ki. Ama ilk önce lisans anahtarını almadan önce şunu yapın arkadaşlar bakın. Temayı kuracağım. Şu an Pepso yükleyici diyor mesela kabul edelim. Bakın lisans anahtarının kendisi otomatik aldı. Buraya yapıştırdı zaten. Başka bir şey yok. Bu zaten standart sabit. Yani benim 3. olacak zaten. Pepso'yu kuracağım. 3. oldu. Aynı kod geliyor zaten sürekli. Bu ücretsiz kısım için. Şimdi bundled paketi dediğimiz bakın işte yani ücretsiz olan kısımda şunlar zaten silik olanlar, resimleri olan silik olanlar bunlar ücretli pakette gelenler zaten. Burada yükselt diyor zaten bakın arkadaşlar. Şunlar da bizim artık ücretsiz kullanacağımız paketler. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Toplu eylemlerde mesela hepsini seçip yani ne var işte Temo var. Teması var. Ondan sonra 4 tane de bundle'ı var işte böyle bu şekilde.
ücretsiz paketi var. Yükle dediğinizde yüklemeye başlar. Şimdi etkinleştireceğiz bunu tabii ki. Kurulumlarını yaptı. Bakın şu an pasif yazıyor. Şurada üstte etkinleştir dediğinizde. Şimdi burada şeyi söylüyor size zaten. Yani temayı kendi Pepso'nun kendi teması Gekko diyor ya mesela, Gekko tema. Ona geçirmeyi kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yoksa işte halihazırda kullandığınız temada kalmasını mı istiyorsunuz diye bakın. Burada soruyor. Aktifleştiriyoruz. Biz bunu kullanacağız. Yani eklentinin temasını kullanacağız diyeceğiz. Yani şu temayı alacak, şunu alacak şu tema. Bunda da birkaç tane renk seçenekleri var zaten. Kuruldu mu? Kuruldu. Etkinleştirilmiş, kurulmuş. Bir sayfaya geçelim şimdi. Bakın bu normal boş haliyle bir yenileyelim. Bu şekilde renk falan değişiyor işte. Böyle bir şey geliyor. Tabii bunu nasıl yapacağız? Böyle bir şeyi nasıl yapacağız? Hemen ona geçelim şimdi. Şimdi yapmamız gereken ilk işlem. Görünüm kısmından bileşenlere yani widgetler kısmına gelelim arkadaşlar. Pepso'yu yüklemeden önce ne yaptık? Klasik widget'i yani yüklemiştik. Biliyorsunuz bu şekilde çalışmak daha kolay arkadaşlar. Bana daha kolay geliyor açıkçası. O yüzden ben klasik widget'i kullanıyorum. Siz kullanmayabilirsiniz de. Klasik widget kullanmazsanız işte Gutenberg şeklinde o normal gelen bir bileşen alanı var, widget alanı var. O bilmiyorum, biraz bana şey gelmiyor. Zorlaştırıyormuş gibi geliyor işim. O yüzden de tercih etmiyorum. Şimdi header kısmında bir şey yok. Buralarda var mı bir şey? Yok. Boş. Bakın bir sürü bileşen alanı var. Ama bunların çoğunu işte dediğim gibi şeylerde kullanıyorsunuz. Ücretli kısımlı eklentileri koyuyorsunuz. Oralarda çalışıyor. Şimdi sidebar left'te mesela sol tarafta sağ ve sol bu kısımda bunları kaldıracağız arkadaşlar. Bunlar işimize yaramıyor. Kaldıralım, bunlar gitsin. Sildik. Onu da silelim. Bunu da gitsin. Tamam. Sağ taraftakini de siliyoruz. Bunu da sildik. Bunu da sildik. Tamamdır. Şimdi geldik, bir bakalım ne yapıyoruz. İlk önce header kısmına şu alanı yani şu kullanıcı alanını bir ayarlayalım. Bakın şu an hiçbir şey yok burada. Hatta yenileyelim. Bunlar da gitmiş olacak. Bakın böyle bir yalnızca şey var, yazı var. Geldik header kısmına. Kullanıcı Pepso profil kullanıcı çubuğu. Bakalım o muydu? Ona bir bakalım. Şuna bir alalım ilk önce. Kullanıcı çubuğu. Header diyelim. Bir ekleyelim bakalım. Avatar, bildirimler kullanılır, açılır. Evet. Kullanıcı çubuğu. İçerik konumu sol, sağ, sol demiş. Bakalım. Bir bakalım. Ne oluyor? Evet. Bu şekilde geliyor. Aynı buradaki gibi. Bakın. Güzel. Bu şekilde buradan profilimize girebiliyoruz. Burada ismimiz var. İsmimize bakın. Buradan avatarı işte arka kapak, mapak bunları değiştirebilirsiniz. Hakkında takip işte buradan dolduracağınız kısımlar var. Ayarlar var. İşte yani bunlar dediğim gibi ayarlar bunları kendiniz yapacaksınız artık. Geldik yine ana sayfaya. Onu yaptık. Tabii ben not aldığım için arkadaşlar notlarımdan bakıyorum. Neler ekleyebilirim, neler eklenecek falan diye. Sol tarafa mesela ne almışım? Pepso profil demişiz sol tarafa. Şunu sidebar left diyelim. Şuraya gelsin, giriş formu, bildirimleri göster, topluluk bağlantılarını göster, kapağı göster, bilmem ne demiş. Mesela şöyle yani şu kısım arkadaşlar, şu kısım. Bu kısım. Onu yapıyoruz şimdi. Tamam. Buradan bakın widget stil, yani buradan stilini değiştirebilirsiniz. Yani hoşunuza gitmezse profil sayfasını her zaman göstersin ya da profilimdeyken yaparsanız yalnızca profilinize girdiğinizde gözükür. Haricinde gözükmez. Şimdi bir bakalım yine.
Buraya geldi bakın. Aynı buradaki gibi. Buradaki gibi geldi. Sol tarafa aldık bunu. Mesela topluluk bağlantılarını göster diyelim. Kaydet diyelim. Gerçi topluluk bağlantılarını göstermesine gerek yok. Çünkü yani activate, üyeler, çıkış. Burada da ya neyse dursun. Çok da şey yapmıyor zaten. Geldik. Mesela neler ekleyebiliriz? Şuraya çevrim içi üyeleri alalım. Şöyle biraz sayfayı şey yapayım, ondan sonra ayarlara geçeceğiz arkadaşlar zaten. Sağ tarafa ne alalım sağ tarafa mesela ne var sağ tarafta? Çevrim içi üyeler, son üyeler falan demiş. Tamam, onu alalım. Şunu da kapatalım. Mesela hashtag'i alabiliriz. Evet. Sağa alalım. Ondan sonra online üyeler, bunu da sağ tarafa alalım. Evet. Başka son üyeler, bunu da sağ tarafa alalım. Şöyle şuraya alsak. Online üyeler. Burada kalsın. Hashtag'i şuraya şöyle alalım. Şimdi bir bakalım. Bu şekilde geldi. Tamam, şimdilik böyle olsun. Böyle kalsın. Yoksa daha bakın bir sürü işte ne var? Fotoğraflar var. Arkadaşlarım yaklaşan doğum günleri falan demiş. Burada zaten bakın Pepso'nun widgetleri arkadaşlar. Buradan istediğiniz widgetleri nerede gözükmesini istiyorsanız oraya alabilirsiniz. Ama genellikle işte dediğim gibi kullanacağınız kısımlar belli. İşte nerede kullanacaksınız? Ya sağ taraf ya sol tarafta işte. Footer'da işte ne kullanılır ona bakmak lazım. Onlara bakacağız. İşte bu sosyal falan demiş ama dediğim gibi yani ücretli kısımda çoğu şey eklentisi ücretli kısımda olduğu için arkadaşlar, yani bakın burada yani o yüzden biz ücretsiz de işte 4-5 tane şeyle ne yapacağız? Ona yapacağız artık. Geldik. Bu şekilde kalsın, şimdilik kalsın. Hatta şey yapalım ya. İlk önce ben şuraları falan bir doldurayım. Bir göze böyle boş geliyor sanki, böyle bir tuhaf gözüküyor. Tamam, yeni yükle diyelim. Tüm dosyaları göster diyelim. Nerede? Portfolyo. Aynen. Tamam, profil 1. Evet dedik. Tamam. Kapağı. Yani Facebook, eğer şey böyle Facebook'la bir aşinalığınız varsa arkadaşlar hiç zorlanmazsınız. Söyleyeyim size, yani çok rahat burada profilinizi falan oluşturursunuz. Paylaşım yaparsınız. Öyle diyeyim size. Yani öyle kafanızı karıştıracak bir şey yok aslında. Neyin nerede nasıl ayarlandığını görün, yeterli zaten. Şimdi burası böyle şeyi yapalım. Menüyü yapalım. Ondan sonra da ayarlara geçelim hatta. Şimdi tekrar geldik. Görünüme geldik. Görünümden menüler kısmına geldik. Menülerde işte herhangi bir şu an şey yok. Bir tane menü oluşturalım. Header menüsü diyelim, aynen. Header menü diyelim. Oluştur diyelim. Burada ne gözükmesini istiyorsak onları alacağız şimdi. Üyeleri alalım. Ondan sonra ne alalım? Kullanıcı profili alalım. Bir de son etkinlik alalım. Tamam, bu şekilde. Son etkinlik. Kullanıcı üyeler, kullanıcı profili. Kaydet diyelim. Bakalım şimdi. Son etkinlik, üyeler, kullanıcı profili. Son etkinlik. İşte dediğim gibi bakın, bu menüye buraya bir tane başka bir şey paylaşmak istiyorsanız, sayfa göstermek istiyorsanız oluşturduğunuz sayfayı menülerde buradan bir tane işte bir şey, artık hangi sayfa falan işte bilmiyorum, neyse oluşturabilirsiniz. Buradan menüye koyduğunuz zaman o sayfayı da gösterirsiniz. O kadar basit. Öyle diyeyim size. Üyeler kısmına geldik. Mesela son etkinlik, bir tek ben varım şu an. İşte bakın takipçi var. Takip edilme var. Bunlar var. Yani dediğim gibi sosyal ağ sayfası, yani bir Facebook, Instagram tarzı bir şey düşünün. Twitter tarzı bir şey düşünün yani. Kullanıcı profili. Buradan profilinize giriyorsunuz. Profilinizde işte hakkında bunları dolduruyorsunuz.
%33'ü dolmuş zaten. Bilmem ne bilmem ne. Hesaplar o bu. Onu da yaptık. Menüyü de gösterdim nasıl işte eklendiğini. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şimdi bu biraz dar gözükebilir aslında. Dar gözükebilir ama temasından mesela bakın şimdi sol tarafta alt tarafta Geçko diye bir tema var. Menü var arkadaşlar. Burada bakın ayarları var temanın. Yani şu kullandığınız temanın bakın bu temanın ayarlarıyla alakalı. Burada bunları da Türkçeleştirmem gerekiyor şimdi aslında. Evet bu eklentiler paketleri yüklendi. Bunları da bir Türkçeleştireyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Temamızın Türkçe dil dosyasını da yükledim arkadaşlar. Şimdi o da Türkçeleşti. Bakın şimdi ayarlar, özelleştirici bilmem ne falan gelmiş. Şimdi temanın bir ufak ayarlarını göstereyim size. Hem temayla ilgili bir bilginiz de olsun. Şimdi ayarlar kısmına geldik. Burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz ama bunlar şu an beta diyor. Yani beta testinde bunlar ileriki zamanlarda herhalde devreye alınacaktır. Şu anda da devrede de artık ileriki zamanlarda betalıktan çıkacaktır. Orada herhangi bir şey değiştirmiyoruz ama yani bunları okuyun mesela yönlendirmeler falan var. Sayfanın mesela yönlendirilmesini istiyorsanız direkt o sayfanın çıkmasını istemiyorsanız bir şekilde yönlendirirsiniz falan. Neyse o çok şey yapmayalım. Hemen özelleştiriciye geçelim. Bakalım. Özelleştirici aslında güzel arkadaşlar. Bayağı güzel yapmışlar bu kısmı. Ben hiç böyle beklemiyordum ama gayet iyi gelmiş. Mesela burada diyor bakın yalnızca özel ön ayarlar değiştirilebilir. Düzenlemek için özel bir ön ayar seçin. Özel bir ön ayar oluşturmak için bir Geçko ön ayarını çoğaltın demiş mesela. Şimdi bütün mesela yapacağımız işlemlerde falan mesela işte renk olsun, yazılar olsun falan olsun. Bunun kendisinin eklentiyle gelen temanın üzerinde yapmayın arkadaşlar. Bir tane kopya yani çoğaltın. Bir tanesini çoğaltacağız. Ondan sonra mesela o temanın çoğaltılmış temanın üzerinde mesela değişiklikler falan yapacağız. Öyle diyeyim size. Şimdi bu default yani varsayılan olarak bu tema açık demiş. Mesela bakın karanlık dediğinizde böyle bir tema oluyor şekline geliyor. İşte ne demiş? Gün batımı demiş. Gün batımında renk işte renkler böyle. İşte ne var? Tarihlendirme demiş. İşte böyle biraz pembemsi bir şey. O da limon yeşiliymiş. Bakın böyle yeşilimsi bir şey. Şurası siyah, burası böyle bir renk alıyor. Hangisini yapalım? Açık default varsayılanını yapalım biz. Bunu bir çoğaltalım mesela. İsmini de mesela VPA sosyal diyelim. Kaydedelim. Bunu da varsayılan olarak arkadaşlar ne diyor? Seçili ön ayarı kaldı. Yeniden adlandır demiş. Yok. Geç. Şu an hala şeyde mesela ama biz buna geldik. Şuna yayınla ön ayarı varsayılan olarak ayarla. Şimdi bunun üzerine yapacağız değişiklikler tabii ki. Baktığınız zaman bunda yani çoğalttığımız temada ama baktık hoşumuza etmedi ne yapıyoruz? Direkt mesela başka bir temasına geçebiliriz. O yönden güzel. Burada mesela ne yapacağız? Herhangi bir şey. İşte site logo mesela logo seçebilirsiniz. Fontlarda mesela işte mesela bayağı bir font seçeneğiniz var. Bakın ben Poppins'i seviyorum. Bunu kullanalım. Bunu mu kullanalım? Bunu kullanalım mesela. İşte burada bakın tipografide boyutlar, yazı boyutları işte 18, 16 böyle küçültebilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Size kalmış. Öyle değiştirebilirsiniz. Yani tema ile ilgili çalışmaları buradan yapacaksınız arkadaşlar. İşte renklerde mesela ana renkler demiş. Bakın işte mavi, birincil, bilmem ne falan bu renkleri falan değiştirirsiniz. Hoşunuza giden renkler varsa onları yaparsınız. Arka planlar bilmem ne cart. Yani temayla aklınıza gelebilecek her türlü ayarlar filan burada. Orada mesela tema düzeni ayarları demiş. Alt bilgi şuna bir bakalım bir dakika tema ayarları. Orada bir şey var mı? Yok. Düzene bir bakalım. 1280 genişlik. Düzen genişliği. Yani şu alan size arkadaşlar dar geliyorsa mesela bunu biraz daha büyütebilirsiniz. Ben mesela ne yapacağım bunu? 1600 yapacağım.
Biraz daha büyüsün. Şöyle yayınla diyelim. Bakın şimdi şöyle olsun. Böyle olsun mesela. Bir de şöyle bir bakalım. Cep telefonlarında nasıl gözüküyor? Bir ona bakalım. Öyle. Bakın. Şöyle mesela. Evet. Bir şekilde mesela. Yani gayet güzel, başarılı bence ya. Son etkinlikler diyelim bakalım. İşte bakın ne yaptığımız, ne ettiğimiz hepsi yazıyor. Orada paylaşılıyor. Güzel. Tablet modu var mıydı bunun ya? Tablet modu. Yok mu? iPad Air. Şöyle tablet modu diyelim. Tablet modu da böyleymiş. Bu şekilde bakabilirsiniz. Yani anlaşılmıştır sanırım. Tema ile ilgili dediğim gibi ilk önce temanın bir kopyasını bir çoğaltın. Bir tane böyle bir şey yapın. Ondan sonra bu temanın üzerinde oynayın arkadaşlar. Ama baktınız işte bozdunuz temayı, hoşunuza gitmedi etmedi, ne yapacaksınız? Buradan geçiyorsunuz. Buna geçin. Mesela tekrar buna gelsin. Gelsin, bir daha yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi eski haline geliyor. Böyle diyeyim. Ama biz şimdi şey yapalım. Tekrar buna geçelim. Yaptığımız tema. Bakalım şimdi burada mesela blok demiş, genel ayarlar. O bu filan bilmem ne. Tamam. Pepso ayarları, profil sayfası ayarları demiş. Varsayılan. Buradan işte şu alanı büyütebilip küçültürsünüz. Yani eklentinin ayarlama kısımları bayağı fazla. Öyle diyeyim size. Yani ayarlarda biraz vakit, yani videonun başında da söylemiştim. Kurulum çok basit. Kurulumda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani widgetleri, bileşenleri işte sağa sola nereye, işte header'ı falan nasıl yapacağınızı zaten gördünüz. Onun haricinde mesela onun en büyük şeyi, yani zamanınızı alacak en büyük kısım ayarlar kısmı arkadaşlar. Yani bunlarda filan işte uğraşacaksınız, onlarla uğraşacaksınız. O yani. Başka bir şey değil. Temada işimiz var mı bizim? Bakayım, temada herhangi bir işimiz yok şu an. Şimdi artık şeye bir gelelim. Bir ayarlara bir bakalım artık. Kontrol paneline bir gelelim. Kontrol panelinde Pepso eklentisinin kontrol paneli bu şekilde. Bakın. Burada güzel takip edebiliyorsunuz. Mesela işte paylaşımlar, yorumları, üyeleri hepsini buradan paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani görebilirsiniz. İşte kullanıcı demografisi bilmem ne filan, işte öyle güzel bir yanı var. Buradan takip edebilirsiniz. İşte bakın yorumlar, beğeniler, burada bir istatistik var. İşte öyle bakabiliyorsunuz kontrol paneli. Şimdi ayarlara bir bakalım. Ayarlar kısmında işte zaten böyle bakın menü başı menüler, sekmeler var filan işte. Oradan artık sırasıyla geçeceğiz. Birinci işte neymiş? Eklentinin işte hani ücretsiz eklentinin lisans anahtarıyla alakalı. İşte 4 tane de ücretsiz eklentisi, bundle paketi, öyle diyeyim. İşte fotoğraf, chat, arkadaşlık, ses ve bilmem ne filan. Bunlar. Burada herhangi bir şey yok zaten. Yapmıyoruz. Görünüme geçelim. Görünümde işte burada işte ne var? Yani Türkçeleştirmenin güzel yanı da bu, bakın. Ne güzel, kullanıcı profili işte. İşte tam isim, kullanıcı ayarı geçersiz kılabilir işte demiş, profili silme. Mesela açarsanız siteden ayrılmak isterse komple silebiliyor. Öyle bir özellik var, ne güzel. İşte profil resmi. Burada profil resmi mesela biz avatar, yani şu kısmı, kendi profil resmimizi mesela yükledik. Ama mesela yüklenmesini istemiyorsanız WordPress'teki avatar kısmını kullanılmasını istiyorsanız öyle bir seçenek de var, bakın. WordPress avatarlarını kullanmasını buradan açarsanız onu seçer. Başka işte varsayılan avatarlar, işte eğer resim yoksa ad ve soyad şeklinde böyle bir şey yapıyor. Öyle diyeyim size. VIP mesela, VIP yok tabii bizde. Ücretli sürümde onlar. İşte profil detaylarını buradan işte şu günden beri üye, mesela bunu herkese açık yapabilirsiniz ya da site üyeleri, bakın burada güzel özelleştirmeler var baktığınız zaman. İşte herkese açık diyelim. En son çevrim içi görüldü. Bu da açık olsun ya da site üyeleri görebilsin. Öyle diyelim.
Arkadaşlar herkese açık. Takipçiler bilmem ne, buradan kapatabilirsiniz. Bunu da profilin görüntüleme sayısı demiş. Herkese açık olsun mesela. Şu kısım arkadaşlar. Profilinize geldiniz. İşte şurada gözükecek. Burada gözükecek yani, şurada bakın. Şuradan işte şu tarihten beri bilmem ne, işte bakın ne diyor. En son çevrim içi işte 1 Haziran'da saat işte 5.24'te gözükmüş. İşte 2 kişi takip ediyor. 2 tane takipçisi var. 2 takip edilen var. 2 defa profil görüntülenmiş. Böyle bilgileri görebiliyorsunuz. Bunlar size kalmış. İsterseniz açıp kapatırsınız. Ayrı bir şey. Oraya geçti. Şu tarafa geçelim. Sağ tarafta renk şeması, işte Gecko temanın genel çubuğunu etkisizleştirir. Burada herhangi bir tarih formatı, toolbar, alfabetik, evet. Metni özelleştirme. İşte biraz bu kısımlarda arkadaşlar şey var. Türkçeleştirebileceğiniz alanlar var. Bunları yapacaksınız. Mesela şu açılış resmi, mesela birazdan onu da göstereceğim. Şunları bir Türkçeleştirelim. Orada şöyle yapalım, yapıştıralım, yapıştır gitsin. Şuraya çevir. Öyle yapıştır diyelim. Burada açılış sayfa resmi, bakın önerilen boyut işte bilmem ne falan demiş. Şimdi şunu bir kaydedelim. Bir tane gizli sayfa açalım şöyle. Buna da neydi, adresimizi alalım. İlk önce bir pardon, şöyle. Şuraya gelelim ana sayfaya. Şunu bir kopyalayalım. Sonra da gelelim şuna. Evet. Diyelim. Böyle açılsın. Ha tabii biz gizli sayfa değil mi bu ya? Tamam, gizli sayfa. Okey. Ana sayfayı tabii ayarlamadık biz, değil mi? Bu şekilde. Şimdi şu şeye bir gelelim. Görünüm, araçlar, ayarlar, okuma. Buradan sabit sayfayı seçeceğiz arkadaşlar. Son etkinlik diyoruz. Blok sayfası var mı? Yok, bir şey yok. Tamam. Kaydedelim. Zaten bize bir şey hatası var. Hemen verdi. Pepso gerekli tüm kısa kodları bulamıyor diyor. Buraya bastığınızda bakın şimdi. Burada ana sayfayı, yani eklentiyi yönlendirmesi için ana sayfayı arkadaşlar şunu seçeceksiniz zaten. Front page, ön sayfa. Ön sayfayı seçiyorsunuz. Kaydedelim. Bu kısma geleceğiz zaten de. O şeyde navigasyon diyor zaten, filtreler, bu kısma geleceğiz. Daha oraya gelmedik. Şimdi tekrar bir şunu yenileyelim. Burada bir değişiklik olmayacak zaten de, böyle bu şekilde. Front page demişiz. Şimdi şeye bakalım, gizli sayfamıza bakalım. Sayfanıza üye olmamış, yani daha henüz üye olmamış, gelmiş sayfanızı bulmuş, üye olacak. Karşılaşacağı sayfa budur arkadaşlar. Yani burası kayıt ol sayfası gibi bir şey. Giriş ve kayıt ol sayfası aslında. Buradan mesela giriş yapabilir ya da hiçbir kaydı yoksa mesela bunları da filan kaldırabilirsiniz. Bunlar gözükmesini istemiyorsunuz. Bunlar kalkar. Şunu görür, bu resmi de değiştirebiliriz. Bakın böyle görüyorsunuz. Bize katılın, işte ücretsiz giriş yap bilmem ne. Kayıt ol diyelim. Mesela kayıt ol dediğinizde bakın böyle bir kayıt formu çıkar. Kayıt formunu bu şekilde burada doldurduktan sonra bunun videonun en sonunda zaten bir ayarları yapalım edelim, tanıyalım. En sonunda zaten bir üye kaydı yapacağız zaten. Üye kaydı yapacağız. Garam var. Kamyoncular Derneği üye kaydı yapacağız dedik. Neyse bu kalsın burada. Şöyle. Nerede dursun. Onu da geçtik. Şimdi şeyde görünümdeydik gene. Görünüm. Dediğim gibi bu kısım metni, işte kayıt kısmı, açılış sayfa resmi, bakın bu şekilde böyle. Bu böyle olanlarda zaten ücretli kısımlar, bunlara bir şey yapamıyoruz. Herhangi bir şey yok. Geçtik. Hesaplar ve güvenlik. İşte kayıt, Pepso kaydını devre dışı bırakma. Bunu kapatırsanız arkadaşlar WordPress kayıt formu gelir. İşte bakın yazıyor zaten, yani Pepso üzerinden kayıt imkansız hale gelir ve ön uçta hiçbir yerde gösterilmez. Yani o sayfayı göremezsiniz. Yalnızca siteniz kapalı bir topluluksa veya kayıtlar başka bir eklenti aracılığıyla geliyorsa kullanın demiş. Yani dediğim gibi ya WordPress'in
kayıt formunu kullanır ya da sizin harici bir eklenti varsa kullandığınız o üzerinden kayıt olur. WordPress kaydını yeniden yönlendirme. Bakın bunu açtığınız zaman bunu açacaksınız tabii ki. Ne olacak? WordPress kayıt sayfası Pepso kayıt sayfasına yönlendirilecektir. Onun haricinde mesela işte dediğim gibi kayıt e-posta alanını tekrarla. Evet, yönetici hesabı doğrulaması demiş. Burada açıklamalarda anlatıyor zaten arkadaşlar. Kayıt sayfasına SSL'i zorlayabilirsiniz. Yani şu kilit SSL biliyorsunuz güvenli sayfa olduğunu gösterir gene. Ama sayfanızın güvenliğini sağlamaz. O farklı bir olay bakın. Güvenli olduğunu gösterir ama sayfa güvenlikleri farklıdır. Bununla ilgili videom var. Kanalda seyredebilirsiniz arkadaşlar, güvenlikte WordPress güvenli mi diye. Etkinleştirme ve yönlendirme, e-posta doğrulaması, hatta eğer şöyle bir şey var. Kayıtlarda bir onaylama var. Mesela eğer onu açarsanız o e-postayı onaylamadığı giden, yani kim kayıt olduysa kayıt olan kişiye e-posta gidecek. Onu onaylamadığı sürece etkinleştirilmez üyeliği. Öyle diyeyim. Şartlar ve koşullar işte, yani bunlar var. Bunları yapabilirsiniz. Açarsınız, kapatırsınız, neyse işte. Aktivasyon otomatik olarak yeniden gönder. Pepso hesaplarını etkinleştirmeyen tüm kullanıcılara aktivasyon e-postası belirli bir miktarda yeniden gönderilecektir. Güzel bir özellik aslında bu da. Hatırlatıyor yani sonuçta. E-posta alanları seçili alan adlarını engelleme. İşte buradan isterseniz mesela ne diyeyim, spam e-postaların mesela belli adresler vardır. Onları yazarsanız onlardan giriş yapılamaz, kayıt olamaz. Güzel. Bu tarafa geçelim. Kullanıcı adlarını otomatik olarak oluşturur isterse, işte onunla ilgili bir şeyler var. Recaptcha dediğim gibi bununla ilgili gene videom var. WordPress güvenlikle ilgili orada da bahsetmiştim zaten. Oradan seyredebilirsiniz. CAPTCHA'yı kullanın. Bence kullanın. Şifreleme 10 karakter uzun. Bana sorarsanız uzun. Bunu 8 yapın bana sorarsanız. Yani 8 ideal. Ama çok güvenli olmasını istiyorsanız da 20 karaktere kadar var ama kim aklında tutar? Kimse tutamaz o kadar da yani. Parola sıfırlaması gecikmesi bilmem ne demiş. Giriş güvenliği varsayılan olarak beni hatırla seçeneğini işaretleyin. Bu yani eğer sayfaya internet kafelerden ya da başka bilgisayarlardan falan giriliyorsa biraz sıkıntılı. Bence bunu bilmiyorum, işaretlemek mantıklı mı değil gibi geliyor. Orada çünkü unutulabilir kayıt. Yani internet kafedeysiniz, girdiniz çıktınız, bilgisayarı terk ettiniz, başkası biri geldi bilmem ne falan, girdi bir şeyler oldu. Yok, gerek yok. Burada işte giriş kaba kuvvet koruması, bu arkadaşlar bakın bunların hep eklentinin içinde güzel şeyler, bu atak olayları. Bunun için ayrıyetten bir eklenti kuruyoruz biz, biliyorsunuz. Bir tane güvenlik eklentisi. Bu eklentinin içinde var böyle bir şey. Güzel bir şey bence. Bunu kullanabilirsiniz. İşte hatalı denemeden sonra işte 15 dakika 20 dakika ne bileyim şeyleri var. Engellemeleri var, bilmem ne var. Güvenlik ön belli ekleme demiş. Profil tamamlamasını zorla. İşte burada %33 diyor ya mesela şu an. Bunu tamamlattırıyorsan zorluyor yani, öyle bir şey var. Geç. Bunu da geçtik. Akış gönderileri de arkadaşlar burası, yani son etkinlik dediğimiz kısım, akışların olduğu kısım burada. Yani yazılar falan burada paylaşılacak, edilecek. Pardon, bir kahve de yapmıştım bu sırada. İşte gizlilik, etkinlik akışını misafirlerden gizleme demiş mesela. Bunu gizlerseniz mesela ne olur? Şöyle bir kaydedelim, bir şeyden bakalım. Pardon. Şöyle geldik. Bakalım. Şurada bakın, normalde bir şey vardı. Bölüm vardı, gitti. Mesela onu göstermezsiniz. Yani akışla ilgili bir yazı falan göremezsiniz. Kullanılabilir. Bence mantıklı, kullanılsın. Varsayılan gönderi gizliliği demiş. Mesela herkese açık, site üyeleri bilmem ne falan, bunu herkese açık olsun. Profil sayfanı kim paylaşım yapabilir? Site üyeleri yapsın zaten. Ya da arkadaşlarınız yapabilir profil sayfanızda, bakın. Öyle bir şey var.
Kullanıcının bu ayarı geçersiz. Yani kullanıcıların tercihlerinde tercih kısmında arkadaşlar mesela profilinize girdiniz. Burada ayarlarda tercihler mesela tercihlerde bakın bir sürü şey var seçebiliyorsunuz hani açıp kapama bilmem ne falan işte çevrimçi durumumu gösterme işte sohbet etkinleştir şu bu falan böyle seçenekler de veriyor size. İsterseniz oradan da herkese açık bir şey paylaşırsanız herkes görebilir ya da yalnızca arkadaşlarım görebilir diye bir yazı, resim falan herhangi bir şey paylaşırsanız onlar görebilir. Öyle bir şey. Uzunluk ve yorum sınırları demiş. Bunlar gelişmiş. Görüntüleme sayısı görüntüleme. Tamam. Ne diyor? Görüntüleme sayısı görüntüleme. Genel sayım. Genleri herhangi birine her verildiğinde benzersiz üyeler oturum açmak kullanıcı benzersiz görüntülemesi sayar demiş. Ne? Tamam neyse. Tüm bağlantılar, linkler var. Bağlantı ön izleme, SSS olmayan ön izlemelere izin ver. Yani bunları işte şey yapacaksınız arkadaşlar. Sayfayı kurduğunuzda tamamen yayına başlamadan önce bunları deneme, yanılma diyeyim ya da işte bazı özellikleri diyorum. Biz bütün bu özelliklerin hepsini denemeye kalkışırsak bu saatleri alır. Günler alır belki de. Öyle diyeyim size. Ben temel olarak size içeriğini gösteriyorum eklentinin. Yani yapabildiğim, denediğim kısımları anlatıyorum size. Siz bunları kendiniz deneyeceksiniz. Sayfanıza kurduğunuz zaman buradan deneyeceksiniz. Ama önemli olan kısımları gösteriyorum zaten size. Geçtik bu tarafa. Hashtagler var. Hashtag kısmı güzel. Arkadaşlar şurada bakın şöyle. Oradan mesela bir hashtag'e bastığınız zaman hashtag ile ilgili direkt bu Twitter'da mesela Instagram'da da var herhalde. Ya hepsinde var gerçi ya. Facebook, Instagram tabii hepsinde olması lazım. Böyle o konuyla ilgili hashtag'te mesela ne varsa ona ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Yani hashtag'lerin olması. Yani ücretsiz sürümünde bu kadar özellik veriyor size. Bence gayet başarılı. İyi olmuş. Ama birkaç tane daha eklese o grup falan olayları vardı. İşte onları falan yapsalarmış iyiymiş ya. Alfanümerik olmayan hashtaglere izin ver demiş bilmem ne. Arka planları göster. Bu neymiş? Burada mesela arka planları göster. Şu mesela arkadaşlar şu hemen göstereyim. Short. Bu Facebook'ta da var herhalde. Böyle bir şey var. Bir short arka plan veriyor size mesela yazı yaparken. Hatta şöyle bakın göstereyim. Bir tane oluşturalım şurada. Şöyle bir şey var mesela. Gönderi türü şu fırça kısmı. Metin gönderisi, fotoğraf, video, yazı, arka plan diyor bakın. Buraya mesela bir şey seçin. İşte mutlu yıllar diyelim. Yıllar diyelim, paylaşım yapalım. Burada pin var, zamanlama var, ruh hali var. Hatta şöyle bir şey diyelim. Ne diyelim? Çılgın diyelim. Paylaşım diyelim. Şunu sabitlediğimiz için burada kalıyor böyle. Anket seçeneği var arkadaşlar. Güzel bir şey. Mutlu yıllar demişiz. Ramazan Boz çılgın hissediyor. Çılgın mıydı? Neydi bu? Evet, burada Türkçe'de şunu değiştirilmesi lazım aslında. Hissediyor çılgın. Çılgın hissediyor. Hissediyor çılgın. Tamam. Şöyle böyle bir şey var. Güzel. Bence bunların resimleri de hatta siz değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz resimleri koyabilirsiniz yani. İşte maksimum gönderiyoruz. 150 kelime harf olacak arkadaşlar. 150 harfe kadar işte bir tweet zaten 160 harf mıydı öyle bir şeydi galiba. Gibi bu zaten işte resimleri işte resimlerle alakalı yorumlar, sohbet bilmem ne filan demiş. Anketler aktif, çoklu seçim anketleri mesela oy değişikliğine izin ver. Her zaman sonuçları gösterin. Sonuçları oylara göre sıra demiş. Bilmem ne ruh halleri aktif bu. Tamam. Şunu kaydedelim. Geçtik etiketlemeye. Etiketleme hashtagler şeyler arkadaşlar. Gönderilerde etkinleştir diyelim mesela. Gönderilerde hashtag. Yani başlıklara izin ver ya da yok gönderilerde olmasın. Başlıklarda yalnızca hashtagleri başlıklarda falan kullansınlar. Yani. Yok şeyleri ya ama. Yalnızca aynen. Şeylerde olacak bu. Başlıklarda olsun doğru. Evet burada değişiklik bir şey yok. Blok gönderileri demiş. Blok gönderileri yazar profili aktif diyelim şuna.
Görseller. Gerçi blok gönderim de blok yok ki bunda ya. Ücretli sürümünde olması lazım bir blokun. Etkinlik akışına gönder demiş. Tamam. Ama bloğun WordPress'in bloğundan mı? Neyse ona bir bakarız ya. Bakayım fırsat olursa unutmazsak bir yazı yazalım. Bir blog sayfası oluşturmamız lazım onun içinde değil mi? Neyse. Buna bakmak lazım aslında. Şuna da aktif diyelim. Bakarız ona vakit olursa da yazar kutusu aktif diyelim. Şuna da diyelim. Yazar hakkında bilmem ne neyse açık kalsın bari. Neymiş bu? Şunu da bir Türkçeleştirelim. Yeni bir yazar yazdı. Neyse. İşlem metninden sonra başlık ekle demiş. Bilmem ne. Yazar adının altında. Tamam. Yorum entegrasyonu bilmem ne. Tamam kaydedelim. Bunu da kaydedelim. Blok gönderileri. Ben mi göremiyorum ya? Allah Allah. Blokla ilgili bir şey yok çünkü. WordPress'in bloğundan bahsediyordur büyük ihtimalle de. Bildirimler yerinde bildirim ön izlemeleri aktif demiş. Takip bildirimleri gönderi otomatik. Gönderi takipçinin tepkiler hakkında bilgilendirin. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Mesela size yazılan mesaj ya da takip işte olayı olsun. Bununla ilgili e-postalar geliyor size. İşte gönderiler ve yorumlar bakın. Takip ve bildirimleri yayınlayın demiş mesela. Kapatırsanız bununla ilgili mesela şeyler gelmez. E-postalar gelmez size. Ama işte bilmiyorum açık kalması daha mantıklı gibi geliyor. Facebook'ta herhalde öyle bir şey oluyor çünkü direkt mesaj gönderdi siz diye bana haber geliyor, mesaj geliyor, bilmem ne geliyor. E-posta geliyor. Yani size kalmış kaldırabilirsiniz de yani. E-posta gönderin demiş. Mesela buraya VPA sosyal diyelim. Sosyal e-posta adresimiz. Tüm e-posta düzeninin özelleştirin. Buradan mesela kendiniz de oluşturabilirsiniz bakın. Böyle bir şey. Dedik. Bunu da bir kaydedelim geçelim. E-postaları düzenli. Arkadaşlar bu kısım evet biraz çetrefelli. Burada bakın şimdi şuraya bakın bir sürü e-posta var. Bu e-postaları özelleştirmeniz. Yani en azından Türkiye'de kullanacaksanız Türkçe dilini çevirmeniz lazım. Bakın ben temayı ve eklentilerin Türkçe dil dosyalarını yüklememe rağmen bunlar ne yazık ki değişmiyor. Bunları da Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. Öyle diyeyim. Onu şimdi yapmayacağım çünkü uzun iş. Geçtik. Gelişmişe bakalım. Hatta bir dakika. Şu e-postaları. Tüm e-postaları sıfırlayın demiş. Bu tüm e-posta şablonu varsayılan değerleri sıfırlar demiş. Evet eminim diyelim. Bakalım ne oluyor ya. Reset alalım eminiz. Ne yaptı? Yani hiçbir şey değişmedi. Gene aynı tas. Aynı. Burada mesela short kodlar var bakın arkadaşlar. Mesela yani diyor işte merhaba kullanıcı ismine hoş geldin demiş. Site ismi hoş geldin diyor sana işte bilmem ne falan. Buradan da mesela istediğiniz şeyleri alıp kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Neyle alakalıysa falan. E-posta. Yani öyle bir şey. O seçeneği de vermiş. Güzel. Gelişmişe bir bakalım. Bu taraftan giderken bakın bir taraftan da buradan soldan zaten menüde ilerliyor. Gelişmiş SEO ve açık grafik Open Graph etkinleştir. Bu işte bakın Open Graph protokol Facebook'ta ve diğerlerinde paylaşılan bağlantıların, paylaşılan URL'lerin harika bir şekilde işleyen bilgileri taşıması sağlar. Yani sayfanızda SEO önemli tabii ki baktığınız zaman. Buraya sayfanızla ilgili bir şey yazın. Bir içerik oluşturun. Yani sayfa içeriği olsun mesela açıklaması olsun. Mesela onu çevirelim ne diyor? Gelin toplumuza katılın, alanınızı genişletin ve yeni insanlarla tanışın demiş. Neyse. Şöyle bir yapıştıralım mesela. Yapıştır diyelim. Böyle kalsın. Bir tane resim. Bir sayfanızın böyle resmi logo olabilir herhalde. Bu logo mu? No image bilmem demiş. Burada şey yazıyor mu? Ölçü yazmıyor aslında. Yani bunun ama şeyine bakmak lazım. İşte dokümasyon bu belgelerde falan arkadaşlar garanti yazıyordur bir şeyler vardır yani.
Yok mu burada bir şey? Vardır yani, garanti vardır da. Baktık, gelişmiş SEO dostu bağlantıları etkinleştirin demiş. Mesela bu özellik bazı SEO eklentiler sunucu kurumlarıyla çalışmayabilir. Profil işte soru işareti bilmem ne falan kaldırılacaktır demiş mesela. Açıp kapatabilirsiniz. SEO beta, bakın bunlar hep beta ama güzel. Yani bir sonraki sürümlerde büyük ihtimalle bunlar da ücretsiz kısmında gelecekler. Tepkiler, duygular demiş. Paylaşım, yeniden paylaş, etkilerini değiştir. Akış, sosyal paylaşım. Profilleri sosyal paylaşma. Kullanıcı profili sosyal paylaşım ağlarıyla paylaşabilir. Yani bilmiyorum. Akış, sosyal paylaşım bu olabilir. Paylaşılabilir. Bağlantıyı kopyala. Şöyledir, öyledir. İşte WhatsApp buradan. GDPR uyumu var. Uyumluluk. WordPress Jetpack diye varmış. Burada Pepso'yu kaldırınca paylaşım ve yorumları, bunları seçerseniz komple siler, kaldırır. Bu tarafa bakalım. Geliştirmenize yardımcı olun demiş. Performans, kullanıcı engelleme. Bak, kullanıcı engelleme, kullanıcı birbirlerini engelleyebilecekler. Bu özellik çok sayıda bloğu olan kullanıcılar için performansı düşürebilir demiş. Yani değişik, bilmiyorum artık. Etkinleşte daha fazla yüklediğini, devre dışı. Etkinlik akışı gönderilir. İşte burada zamanlanmış görev, e-posta sırası, bakım komutları, ön bellek, depolama, avatar boyutu 250 piksel arkadaşlar. Evet. Avatar kalitesi 85 demiş. Kapak genişliği 3000 piksel. Yani dediğim gibi ayarlar kısmında bayağı vakit geçirirsiniz. Bunları da öyle diyeyim size. Moderasyon demiş. Moderasyonda raporlama aktif. Gönderilerin şikayet sonra otomatik olarak yayından kaldır demiş. Önceden tanımlanmış şikayet nedenleri bilmem ne falan. Buralara işte artık yaparsınız. Siz kendinize göre doldurursunuz. Spam mı, işte kötüye kullanma, taciz, o bu falan bilmem ne. Onlar hassas gönderiler. Etkinleştirde kullanıcı hassas gönderileri işaretleyebilecek. Tıklanana kadar tüm gönderi içeriği gizlenecekleri. Bu şeyde de var biliyorsunuz işte. Twitter'da falan da var. Instagram'da falan var yani. Instagram'da var mı bilmiyorum. Twitter'da var ama. Kelime filtresi demiş. Kaldırılacak anahtar kelimeler. İşte yani bildiğiniz işlemler dedik. Konuma geçelim. Konumda eğer bir Google Map harita API anahtarınız varsa buraya yapıştırın. Artık konum önerilerinin doğru çalışması için Google haritalı API anahtarı gerekli. API anahtarı buradan alabilirsiniz. Bakın oraya bastığınız zaman API nasıl alınır falan onu gösteriyordur. Hatta bir bakalım mı? Bakalım. Developer, yani işte aynen bu şekilde API anahtarı alacaksınız demiş. Geçtik. Navigasyon ve filtreler, az önce gelmiştik. Ön sayfa, işte ayarladık konu, varsayan akış filtresi, topluluk arkadaşlar takip ediliyor demiş. Topluluk yani şu kısım, işte dediğim gibi son etkinlik akış kısmı var ya arkadaşlar, bu kısım. Ondan sonra işte varsayan akış sırası, yeni iletiler işte geldikçe böyle inecek aşağı doğru. Kompakt akış filtreleri, mobil demiş bilmem ne. Tamam, bunlar, şunları arkadaşlar sayfalar kısmından ulaşıyorsunuz. Bakın nerede diye uğraşmayın yani bunlar. Şunlar zaten kısa kodları, bakın. Şunlar kısa kodları zaten. Burada mesela işte kısa kod sayfalardan, kısa kodlar üzerinden, yani şurada sayfalar nerede? Burada mesela bakın, şimdi tüm sayfaları bir girelim. Oluşturduğu sayfaları göstereceğim size. Bakın burada işte bildirimler, kullanıcı, bunlar hep Türkçe tabii ki ama linkler mesela, kullanıcı profili, mesajlar. Burada arkadaşlar şu olarak İngilizce tabii ki. Linkleri İngilizce olduğu için bunları ben değiştirmedim ama siz değiştirebilirsiniz. Sayfanızda arama kısmında mesela çıkmasını istemiyorsanız, mesela kullanıcı profili, bakın profile demiş mesela, üyeler members diye. Bunları mesela Türkçeleştirebilirsiniz.
Bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar. O da nasıl? Sayfaya geleceksiniz. Mesela sayfaya geldiniz, kullanıcı profili düzenle deyin. Bakın burada göreceksiniz profile. Bunu değiştirdiğiniz zaman zaten değişecek. Hatta bir tane şöyle bir deneyelim. Profil diyelim. Öyle kaydedelim. Hata verir mi bakalım. Diyelim güncel diyelim. Ayarlara bir daha gelelim. Şunu bir yenileyelim. Bakın hatayı verdi. Değiştirdiğimiz bu şekilde. Kaydet diyelim. Sayfaya bir daha gelelim şimdi. Üyeler, kullanıcı profil. Bakın değiştirdik. 1 Haziran tarihinden beri üye. Burada işte evet ne zamandan beri üye olduğumuzu, en son ne zaman göründüğümüzü şekilde gösteriyor. Geçtik. Burada dediğim gibi yapabilirsiniz. Giriş, yönlendirme, yeniden yönlendirme yok. İsterseniz yani giriş yaptıktan sonra arkadaşlar, yani buradan giriş yaptıktan sonra nereye yönlendirmek istiyorsanız, isterseniz kullanıcı profiline yönlendirin, isterseniz hiç yönlendirmeyin. Direkt burada giriş yaptığı gibi burada kalsın. Buradan kendisi işte gitsin nereye gitmek istiyorsa artık yani. Öyle diyeyim size. Bakın. Bunlara basıyorsunuz, hiçbir şekilde gitmiyor. Yok yani. Çıkış yönlendirme demiş, bilmem ne. Tamam, şunu bir kaydedelim. Kaydettik. Geldik. Anlık güncellemeler. Burada da yapacağınız bir şey yok. Burada Pepso'ya tüm ekranı giriş yapan her kullanıcı çeşitli arka plan ayak çağrıları çalıştırır demiş. Etkin 0030 çarpan bilmem ne falan. Yani burada bir şey yok yapacağımız. Genel olarak şimdi bunlar da ücretsiz paketiyle gelen eklentiler. Onlara bakalım. Arkadaşlar maksimum arkadaş sayısı 50 arkadaşlar. Bu dediğim gibi ücretsiz de böyle. Yapacak bir şey yok. Fotoğraflara bakalım. Fotoğraflarda maksimum yükleme boyutu 20 MB. Bunu işte indirebilirsiniz. Otomatik oynatılan GIF'ler. Bunu açabilirsiniz isterseniz. GIF paylaşımı yapacaksanız mesela, öyle hani eğlenceli GIF'ler falan var. Onlar mesela paylaşılabilir. Başka da bir şey yok zaten burada. Onlar ücretli olduğu için bir şey yapamıyoruz. Sohbet kısmına geçelim. Sohbette okundu bildirimlerini etkinleştir. Yani mesajınız okunduğunda tik gözükmesini istiyorsanız, okundu yani tik değil de okundu bildirimi gelir. Yani olur. Onu işaretleyebilirsiniz ya da işaretlemezsiniz. Yalnızca arkadaşlardan gelen mesajlara izin ver demişiz. Sohbeti etkinleştir. Zorla yenileme. Mesajların sohbetin birden çok açık tarayıcı penceresi veya cihaz arasında senkronize edildiğinde emin olmak için rotasında bir ek bildirim isteği gönderin demiş. Yani. Ya da bilmiyorum, değişik bir şey olabilir. Bunu da kaydedelim. Geçtik. Videolar kısmına geldik. Videolarda da videolar işte aktif, etkinlik akışını otomatik oynatma. Yani burada sayfada girdiğiniz zaman otomatik oynatmasını istiyor musunuz? Bence gerek yok. Siz kendiniz hani basıp seyredebilirsiniz. Bence daha mantıklı. Mobil cihazlarda satı içi oyna demiş. Bilmem ne. Ortam kitaplığı. Bunu açarsanız arkadaşlar şuraya girer. Sayfalar ortam kısmı var. Ortam kısmının etkinliği tüm kullanıcılar medya kitaplığındaki tüm dosyalara erişebilir. Yani tavsiye etmem açıkçası. Yani tanımadığınız insanlar olabilir. O yüzden de paylaşımlarınızı, yani herkesin paylaşımlarını görülecek bir şekilde olmaz. Bence gerek yok. Ayarlar kısmı böyle. Yönet kısmına bir bakalım.
Yönet kısmında ne varmış? Bildirilen öğeler. Herhangi bir rapor edilen bir şey yok. Şu an zaten normal. Profil alanları burada mesela ad, soyad, cinsiyet, doğum günü hakkında web site. Bu alan arkadaşlar şurası. Bakın. Neredeydi? Hakkında şurası arkadaşlar. Ad, soyad, cinsiyet, doğum günü hakkında web site. Burası mesela. Bunu bakın yeni ekleyebiliriz. Buraya herhangi bir şey ekleyebilirsiniz mesela. Yani ne ekleyebilirsiniz? İşte ne bileyim bir şey ne eklenebilir? İşte bir şey ekleyelim bakalım ya. Ne diyelim? Mesela şunu ama şöyle yapalım. Bir tanesini mesela bakmamız lazım. Neymiş? Aktif, yarı genişlik, kayıt esnasında göster. No, görünüm neymiş? Default text demiş. Giriş tek satır. Yer tutucu adınız nedir demiş. Doğrulama gerekli. Yine uzunluk. Evet, yani bu şekilde form, yani bir tanesine bakıp mesela yeni bir form oluşturabiliriz. Orada gözüksün. Mesela neymiş? E-posta mı seçsek ya? E-posta seçelim ha. E-posta yok orada. Hakkımda. Aynen. Ne diyelim? Yeni ekle. E-mail diyelim. E-mail aktif, yarı genişlik, kayıt esnasında göster, gerek yok. Sadece kayıtı sadece yönetici düzenleyebilir demiş. Yönetici görebilir demiş. Görünüm. Tamam. Herkes açık, site üyeleri görsün. Herkes açık olmasın mesela. Sadece arkadaşlar olabilir. Öyle bir seçeneğiniz var. Ondan sonra bir gizlilik uyarısı göster demiş. Gizlilik uyarısı metni güvende kal. Kişisel bilgiyi ifşa etmemeye dikkat edin demiş. Tamam. Gerekli geçerli e-posta adresini zorlanmış. Yani ha burada aslında bakın çoğalt çıkıyor muymuş ya? Nerede? Yok çıkmıyor ki. Sizin yaptığınızda. Ha tamam. Biz kendimiz oluşturursak çıkıyor. Çoğalt. Çoğaltabilirsiniz yani böyle bir şey. Neyse böyle bir şey olsun. E-mail kalsın. Bir tane yaptık. Bunu mesela isterseniz böyle seçip en üstte, en aşağı, ortaya nereye istiyorsanız çekebilirsiniz, koyabilirsiniz. Profil alanında tepkilere bakalım. Tepkilerde de işte bu emojiler arkadaşlar. Emojilerde de bakın şöyle üstüne bastığı zaman buradan seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Ne var? Bir tane böyle değişik bir şey alalım. Kızgın, üzgün, vay demiş. Yeni ekle diyelim. Ne diyelim? Kutlama, üzgün, hasta diyelim. Hasta diyelim, kaydet diyelim. Bir tane de emoji bulalım şimdi. Ne var? Hasta derken. Yok. Bir tane emoji bulalım. Yok mu başka emoji? Allah'ım bir şey de bulamadık ha. Ay, şunu alalım ya. Ha. Buraya hasta diyelim. Kaydet diyelim. Nerede nasılmış? Tamam işte aynı. Böyle bir tane şey. Yani emojileri ekleyebilirsiniz. İstediğiniz emojileri ne var diye bakarsanız buradan işte bak simge ekle mesela neymiş? Kullanmak ister misiniz? SVG dosyası medya kütüphanesiyle kullanmak ister misiniz demiş. Öneriyoruz demiş bilmem ne. Yani bunlara ekleme yapılıyordur. Büyük ihtimalle yapılıyor zaten. Dedik bir tane ekledik mesela.
VIP simgeleri demiş. VIP'lerde doğrulanmış simge. Bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar aslında. Evet. Bunları kullanabiliyorsunuz. Yani site admini mesela bildiği, tanıdığı kullanıcılara bunları verebilir. İsminin yanında, yani şurada şu isminin yanında profil sayfasında şey oluyor. Burada işte aynı Twitter'daki gibi bu sembolleri görebiliyorsunuz arkadaşlar, şu şekilde. Bunları görebiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Başka, bunda da mesela yeni ekleme varmış arkadaşlar, bakın. Burada da aynı, bakın, medya, gerçi ne varmış? 8 tane varmış. Zaten 8 tane demiş. Simge ekle dediğimizde ne oluyor? Buraya eklemeniz lazım ki ondan sonra oraya alın. Tamam. Anlaşıldı. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Arka planları gönder demiş. Bu da şey arkadaşlar, dedim ya, bu short 150 harflik şunlar vardı ya, işte şu arka planlar. Onlar işte your way demiş, bakalım. Görsel aynen bu şekilde. Mesela Firefox, bakın bu şekilde. Buraya siz de ekleyebilirsiniz istediğiniz mesela şeyleri. Yani güzel bu, yani buralara müdahale edilebilmesi güzel aslında. Yani illa bir şeye zorlanmıyor. Şunu yapacaksın, yani şunları kullanabilirsin demeleri güzel. İyi olmuş. Burası da bitti. Sırala diyelim, bakalım sıralada ne var? Sıralada giden e-posta, herhangi bir şey var mı? İşlenmeyi bekliyor, yok. Herhangi bir şey yok. O GDPR talepleri, o da yok. Video yüklemeleri demişiz, o da yok. Yok. Bunda herhangi bir şey yok. Göndermeyi aktarımla oluşan rutin veri tabanı yapmak için çeşitli alma görevler, kullanıcıda kullanılan kuyruklar mevzusu bu görevlerin beklenen çalışma kontrolünüzü hataya yakalamanızı sağlar demiş. Tamam. Kontrol paneli böyle arkadaşlar. Bu ne, yükleyici demiş. Buraya geliyor. Tamam. Burada herhangi bir şey yok. Burada biz şeye bakmadık herhalde. Bizde Elementor yüklü mü arkadaşlar? Yok. Burada çünkü sayfa yapıcı olarak 3 tane seçenek veriyor. İşte bunlarda bizim Elementor da var burada, ama burada Elementor'u kurulumunu aslında eklentiyle niye yapmıyor onu anlamadım. Pro gönderiyor bizi. Yani niye? Normal Elementor'u yüklesek ne olur yani? Bir şey olmaz. Yani normal Elementor'da yükleyebiliriz. Ücretsiz olan, ücretli olanı değil, ücretsiz olanı. 8 yıl kalmış lisans anahtarımızın sonlanmasına. Arka planda kontrol panelinde işlemler bunlar arkadaşlar, baktığınız zaman. Başka ne var? Şey var arkadaşlar, kullanıcılar kısmına bir gelelim mesela. Burada eklentiyle birlikte bakın, yani rol dediğimiz işte yöneticilik, işte artık neyse onu seçebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Mesela hani bir adminlik görevi verebilirsiniz. İşte burada normal toplum üyesi, işte buradan banlayabiliyorsunuz, bakın. İşte yapabiliyorsunuz, tekrar e-posta gönderebiliyorsunuz. Yani burada o seçenekler var. Mesela içine girelim bakalım. Burada da mesela az önce gösterdiğim VIP sembolleri vardı mesela. İşte o hani mavi tik dediğimiz olaylar var ya, onlar gibi bir şey düşünün. İşte buradan mesela doğrulanmış simge 3 diyor mesela. Şunu işaretleyelim. Mesela bu kullanıcı tüm e-posta bildirimleri aboneliğini iptal et demişti. Bak, yani bu seçenekler de var kullanıcılar kısmında. Profili güncelle diyelim. Tamam, onları bakacağız. Bakın buraya geldi. Doğrulanmış simge 3. Bu isimleri tabii değiştirirsiniz. Yani
Bunlara mesela şey koyarsınız sembollerin yanına. Eski üye, yeni üye bilmem ne falan, öyle bir şeyler olabilir yani diye düşünüyorum. Arka yani kontrol panelindeki kısmı bu. Bu kadar arkadaşlar eklentinin. Benim gözümden kaçan bir şey var mı bilemiyorum. Ama tahminimce hepsini anlattım diye düşünüyorum. Şimdi bir de ön tarafa bir geçiş yapalım. Ön tarafta neler var onlara bir bakalım. Eklentimizin ön tarafındayız. Yani sayfamızın ön tarafındayız. Ön sayfadayız şimdi. Kontrol panelinde işte dediğim gibi arkadaşlar baktık, inceledik. Hemen hemen hepsini geçtik. Bayağı da uzun bir oldu. Şimdi ön sayfada bildiğiniz bir sosyal ağ sitesi gibi düşünün. Orada işte profiliniz, son etkinlikler, işte üyeler, kullanıcı profili falan. Herhangi bir mesela bir şeyler yazalım. Ne yazalım? Merhaba siteye yeni kayıt oldum diyeyim. Hayırlı olsun dedik mesela. Gönderi türü işte buradan mesela yapabilirsiniz. Resim, video falan bilmem ne pinleyebilirsiniz, sabitleyebilirsiniz. O var. Herkese açık diyor mesela, yalnızca herkesin, gene site üyeleri, arkadaşlar bilmem ne falan, bunları seçebiliyorsunuz. Bildiğiniz bir sosyal ağ sitesi baktığınız zaman. Az önce mesela kontrol panelinde blog kısmı vardı arkadaşlar, işte onu aktifleştirmiştik. Bakın profile blog kısmı geldi. Dediğim gibiymiş yani burada WordPress'teki yazıları paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Yani videonun en başında da söylediğim gibi, eğer sayfanızla ilgili mesela yazılar vardır, bilmem ne vardır, bunlar yaptığınız zaman, bir şeyler yazdığınız zaman mesela burada bu ön tarafta paylaşılabiliyor. Bence güzel yapmışlar bunu, yani güzel düşünülmüş. Buradan yorumları açtık mesela, yorum yapabilirler, öyle bir şeyler olabiliyormuş bakın. Ve kendiniz hakkında bir şey söyleyin bilmem ne falan. Tabii bu şeyleri yapmanız lazım, doldurmanız lazım profili falan, neyse. Bu arada yani bir şey yok. Bunları normal Facebook'ta, Instagram'da işte neyse nasıl yazı yazıyorsanız, nasıl paylaşım yapıyorsanız aynısını burada yapıyorsunuz. Onu diyeyim. Bir tane yapalım. Ne yapalım? Yapalım ya. Bir üye daha oluşturalım mesela. Web sitenizde kritik bir hata oluşmuş. Şuradan bakalım kullanıcılara tabii ki SMTP'yi kurmadığımız için e-posta olmuyor. SMTP'yi yapmamız lazımdı aslında. İşte Furkan mesela işte e-posta şöyle yapalım. Şurada rolü değiştirdim. Tamam. Şimdi bir daha bir bakalım arkadaşlar. Tekrar şöyle bakalım. Giriş yapalım şimdi. Evet. Böyle kayıt oluşturduk. Mesela şimdi çevrimiçi üyeler demiş. Yenileyelim. Son üyeler. Tabii bu biraz süre alıyor. Şimdi şu profile bir bakalım. Mesela arkadaş ekle diyelim. Şunu şöyle bir bu tarafa bir alalım. Ya da şöyle dursun. Pardon. Biz buraya gelelim. Bakın arkadaşlık isteği gönderdik. Bize hemen arkadaşlık isteği geldi. Oradan onay verelim. Ondan sonra da şöyle bir sayfayı yenileyelim. Çevrim içi üyeler bu şekilde. Şimdi bir de mesaj atalım mesela. Hatta şöyle yapalım. Bakın arkadaşlıktan çıkar, takip ediliyor, takip etmeyi bırak. Mesela dediğiniz zaman oradan da çıkar. Mesela bir de mesaj atalım, sohbet başlatalım. Mesela Furkan'a merhaba diyelim, gönderelim. Gitti. Hemen Furkan'ın sayfasına gelelim. Bakın arkadaşlar aynı bu şekilde yani chat olayını yapmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi.
Yani online olduğu zaman bakın böyle işarette geliyor. Bak, mesaj geldiğinde size bildiri geliyor. Bakın bir sinyal geldi, öttü. Yani güzel arkadaşlar. Bence işte bildirim geldi. Bakın arkadaşlık isteğinizi kabul etti diyor. Okundu olarak işaretli. Böyle bir şey var. Bir tane daha hatta yapalım. Buradan bir çıkış yapalım mesela. Çıktık. Geldik. Bir tane daha kayıt ol diyelim. Tabii yani bu hatayı almamızın sebebi şey arkadaşlar. SMTP'yi kurmadığımız için ondan dolayı hata alıyoruz. Yine aynı şekilde Alkan'ı da burada member diyelim. Rolü değiştir diyelim. Tamam. Şimdi tekrar siteye bir geri girelim. Giriş yapalım şimdi. Evet. Alkan da geldi. Şimdi gene son üyelerde arkadaşlar belli bir sürenin geçmesi lazım ki gözüksün. Öyle diyeyim size. Şöyle arkadaş ekle diyelim. Mesela arama kısmı var. Üyelere bakalım. Üyelere baktık. Furkan burada. Buraya da bir arkadaş ekle diyelim. Daha sonra gelelim. Gene bize arkadaş daveti geldi. Kabul ettik. Mesela bak okundu bilgisi gönderme, sohbeti kapat, konuşmayı istedi, tam konuşmayı görüntüle. Yani seçenekler çok güzel, çok iyi. Gayet ben başarılı buldum arkadaşlar. Dediğim gibi renklerini, şemaline falan artık konumlarını değiştirebilirsiniz. Güzel bir şey olur. Öyle diyeyim. O kadar yeterli herhalde. Arkadaşlar Pepso eklentisini inceledik. Güzel bir eklenti, sosyal ağ eklentisi. Sayfalarınızda yani bir WordPress sayfanız varsa ya da sıfırdan bir WordPress sayfası kuracaksınız. Böyle bir sosyal ağ sayfası kuracaksınız. Bu eklentiyi kurduktan sonra gene dediğim gibi başka sayfalarda kurabilirsiniz. WordPress'te bunu da gösterebilirsiniz. Bakın yaptık da işte blog sayfası var. Blog sayfasında yazacağınız paylaşımları burada yani sosyal ağda paylaşabiliyorsunuz. Eklenti ücretsiz. Ücretli kısmıyla birçok özelliği de tabii ki aktif oluyor ama ücretsiz kısmıyla bile güzel bir sosyal ağ sitesi oluşturulabiliyor. Bana sorarsanız yani bence başarılı. İyi buldum. Dediğim gibi benim kendi sayfamda, sitemde forum eklentisi olmasaydı bu eklentiyi kurardım. Açıkça söyleyeyim yani. Tavsiye edebilirim. Sosyal ağ arıyorsanız böyle içerikleri işte şeyleri olan, profil bilgilerin geniş olan bildiğiniz Facebook, Instagram tarzı, Twitter tarzı bir sayfa oluşturmak istiyorsanız bu eklentiyi kullanabilirsiniz bence. Birkaç yerde tabii ki böyle hani geliştiricinin link isimleri falan var ama çok da sorun değil yani. Ne olacak? O kadar da bir şey olmaz diyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Çok detaylı bir video oldu açıkçası. Eğer aklınıza takılan, benim gözümden kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Dönüş yapacağım muhakkak. Yaparım biliyorsunuz. Bu eklentiyi yani sayfayı, siteyi gene bırakacağım. Kalsın. Sosyal yani vpalemi.com/sosyal olarak o linkte kalacak. Deneyebilirsiniz arkadaşlar, girin üye olun. Ben üzerinde gene biraz çalışmalar yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü ileride gene faydalanabilir diye düşünüyorum. Yani sorulabilir. Bununla ilgili sorular gelebilir en azından. Böyle bir şey olabilir. Hatta böyle işte ne bileyim biraz şey olsun diye aksiyon olsun istiyorsanız sayfaya girin arkadaşlar. Paylaşımlar falan yapabilirsiniz. Hosting'de sorunumuz yok yani şu an depolama alanımızda bir sıkıntı yok. Siz de paylaşımda bulunabilirsiniz ama tabii ki şey yapmayın yani böyle çok abartılı bir şeyler olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.